Mimar Sinan'ın kayıp kafatası nerede? Kayıp mı yoksa bir tarikatın elinde mi? Dönemin bir gazetesinin 05.08.1935 günlü sayısında birinci sayfadan verilen haber şöyleydi. Dahi sanatkar Mimar Sinan'ın kafatası mezarından çıkartıldı. Süleymaniye'de büyük Türk mimar Sinan'ın mezarında araştırmalar yapılmış, Mimar Sinan'ın kafatası çıkarılmıştır. Koca mimarın kafatası sağlam ve bozulmamış olarak bulunuyordu. Koca dahinin kafatası üzerinde yapılan tetkikat, büyük mimarın yalnız kültür itibariyle değil, ırk noktasından da Türk olduğunu göstermiştir. Türkler ırk itibariyle brakisefal yani yassı yuvarlak kafalıdır. Mimar Sinan'ın kafatasının muayenesinde bu büyük başın da brakisefal olduğu meydana çıkmıştır. Mimar Sinan'ın kafatası Antropoloji Müzesi'nde muhafaza edilecektir. Mimar Sinan'ın kafatasının mezarından çıkarıldığı, dahası bugün de kayıp olduğu söylenmektedir. 1935'te çıkarılıp ölçülen kafatasının yeniden mezara konmadığı, hiçbir kurumda bulunmadığı, Antropoloji Müzesi'nde muhafaza edilmek üzere alıkonulmuş olup, ne var ki böyle bir müze kurulmadığından Sinan'ın kafatasının da sırra kadem bastığı belirtilmektedir. Peki gerçek acaba böyle mi? Yoksa daha farklı olgular mı mevcut? Bazı kesimler mezarın dikkatle kazıldığını, 1,5-2 metreden sonra iskeletin dağılmış olarak fakat kafatasının sapasağlam bulunduğunu, antropolog Şevket Aziz Kansu'nun derhal fırçasıyla kafatasının tozunun toprağını temizleyip belgeli ve ölçüm aletleriyle kafatasını ölçtüğünü, kafatasının brakisefal olduğunu anlayıp ve arkadaşlar Sinan Türktür dediğini savunurken başka bir kısım kafatasının ölçülmediğini, çünkü parçalanmış olduğunu, sadece birkaç parça kemiğinin sağlam kaldığını ve onların da ölçülmediğini ve başka bir tespit yapılmadığını belirtiyor. Aynı tarihli farklı gazetelerde bile bu iki durum yazmakta. 1935'te Ankara'dan İstanbul'daki Süleymaniye Külliyesi'ne 3 kişi geliyor diyen Marmara Üniversitesi Sanat Tarihi Bölüm Başkanı Profesör Doktor Selçuk Mülayim, Sinan'ın kafatasının mezarından nasıl çıkartıldığını şöyle anlatıyor. Türk tarihinin araştırma kurumu üyeleri Hasan Ferit Çambel, Atatürk'ün manevi kızı Afet İnan ve Şevket Aziz Kansu, Süleymaniye Külliyesi'ne gelip Sinan'ın mezarını kazmaya başlıyor. Türk Tarihi Araştırma Kurumu'nun seçtiği bir kurul önünde büyük bir özenle açıldığı, yapılan incelemede iskeletin pek büyük bir bölümünün çok bozulmuş durumda bulunduğu ve mezarın yine aynı kurul önünde kapandığı, yapının toprak altında ve üstünde kalan bölümlerinin mimari açıdan incelenmek üzere ölçülerinin alındığı duyuruldu. Mimar Sinan'ın mezarını açan kuruldaki görevlilerden Mimar Sedat Çetintaş da yıllar sonra yaptığı açıklamada tamamıyla kesme taştan yapılmış olan lahdin yan tarafından toprağa girerek bir tekini çürüterek açtırdım. Buradan bir tek omzumla beraber başımı sokabildim. Ceset tamamıyla çürümüş, kafa örneğinden bir toz halinde toprak üstüne çökmüştü. Hava bir rutubetten çürüyordu galiba ki Bursa'da Yeşiltepe'deki kav kısmında da böyle o kadar cesetten bugüne kadar hiçbir şey kalmamıştı. Burada Sinan'ın adult denilen omuzlardan inen kol kemiklerinden 10'ar santim boyunda birer parça ile kafatasından 3-4 santim çapında bir parça bulunabilmiş ve bunları idare heyeti huzurunda antropolog dostum Şevket Aziz Kansu'ya vermiştim. Fakat bu hadise benim en büyük kârım, bu vesile ve fırsattan istifade ile üstadımın mezar ve lahdinin içli ve dışlı röleve ederek levhalarını Resim ve Heykel Müzesi'ndeki eserlerim arasında dünyaya ve milletime hediye edebilmek imkanını elde edişim olmuştur diyordu. Mimar Sedat Çetintaş'ın 1963'te yayınlanan bu açıklamaları da Mimar Sinan'ın kafatası ölçülmüştür, Türk ırkındandır diyen gazete haberlerini yalanlıyordu. Atatürk dönemi Türk tarihinde Mimar Sinan'la ilgili en çok yayının yapıldığı, en çok kültürel etkinliğin gerçekleştirildiği, tüm yapıtlarının rölevelerinin çizilmeye ve onarılmaya girişildiği dönemdir. Bu etkinliklerde onun ırk bakımından Türk göstermeye yönelik bir çaba yoktur. Örneğin Reşat Ekrem Koçu, Ahmet Refik gibi tarihçiler, Mimar Sinan'ın Kayseri'de gayrimüslim bir ailenin çocuğu iken devşirme olarak alınıp
Müslüman olarak yetiştirildiğini 1931'de Osmanlı arşiv belgelerine dayanarak yazmışlardı. Her yıl yenilenen Mimar Sinan'ı anma törenlerinde özgeçmişi anlatılırken onun gayrimüslim, devşirme kökenli bir Müslüman olduğu hiçbir zaman gizlenmemişti. Örneğin 1932'de İstanbul'da Mimar Sinan'ın türbesinde devlet ileri gelenleri öncülüğünde gerçekleştirilen anma töreninde öğretim üyesi bir konuşmacı halka şöyle seslenmişti. Bazıları Mimar Sinan'ın Türk olmadığını iddia ederler. Mimar Sinan Türk ırkına mensup olmasa da onu Türk muhiti yetiştirmiştir. Sinan'ın eserlerinden kendi şahsına olduğu kadar Türk milletine de bir iftihar hissesini çıkarmak bu yüzden tabidir. Mimar Sinan'ın kafatası neden mezarından çıkarıldığı sorusunu Profesör Doktor Selçuk Mülayim şöyle açıklıyor. 1930'lu yıllardan itibaren Avrupa'da ırkçılık yükseliyordu. 1935 ve 37 yılında başta Almanya olmak üzere ırkçılığın nereden tırmandığını biliyoruz. İkinci Dünya Savaşı'nın patlayısıya kadar yüksek bir gerilim bulunmaktaydı. Marmara Üniversitesi'nde Sanat Tarihi Bölüm Başkanı Profesör Doktor Selçuk Mülayim dönemi şöyle anlatmakta. Batı'da o dönemde şöyle bir kanı vardı. Beyaz ırktan olmayan hiç kimse uygarlık tarihinde yüksek noktalara ulaşamaz. Avrupa ülkelerinde o günlerde dünyanın en büyük mimarı kabul edilen Mimar Sinan sizden değildir iddiası vardı. Bu şekilde onlarca kitap bulunmaktaydı. Mimar Sinan'ın Macar, Ulah, Sırp ve Avusturya gibi Avrupa'da bir yere bağlıyorlardı. Oysa Mimar Sinan bu topraklarda doğdu. Kayseri, Ağırnas doğumlu, batıdaki iddialar karşısında Ankara'daki Türk Tarihi Araştırma Kurumu, daha sonra adı Türk Tarih Kurumu olacak kurum, mezarı açıp kafatasına bakalım şeklinde karar almalarına yol açtı. Mimar Sinan'ın kafatasının mezarından çıkartılmasıyla ilgili o dönemde gazetelerde haberlerin yer aldığını işaret eden Profesör Doktor Selçuk Mülayim, Şevket Aziz Kansu kafatasının kurulacak antropoloji bölümü müzesine konulacağını söylüyor. Ama hiçbir zaman antropoloji müzesi kurulmuyor ve bazı kesimlere karşı çıkartıldığını düşünülen Mimar Sinan'ın kafatası da kayıp diye düşünülüyor. İşte bu andan itibaren nerede, kim kaybetti, nasıl kayboldu soruları sorulmaya başlanıyor. Profesör Doktor Selçuk Mülayim kazıdan tam bir gün sonra yaşananları şöyle anlatıyor. Atatürk İstanbul'dadır. Florya Köşkü'ne gelmektedir. Kazıyı gerçekleştiren heyet heyecanla köşke gidiyor. Yanlarında bu defa General Kazım Dirik de var. Ağustos ayı sıcak bir gün, akşam yemeği yeniyor, uzun ve hararetli konuşmalardan sonra konu buraya getiriyor. Yaptıkları işi heyecanla anlatıyorlar. O gün Florya Köşkü'nde Atatürk'ün tepkisi ne oldu bilmiyoruz diyen Profesör Doktor Selçuk Mülayim, bununla ilgili hiçbir kayıt yok. Ancak el yazısıyla bir belge var elimizde. Atatürk kağıdı alıp sadece şunu yazıyor. Türk Tarihi Araştırma Kurumu'na Sinan'ın heykelini yapınız. Gazi Mustafa Kemal. Sadece 2 satır. Atatürk böyle bir istekte bulunuyor. Aradan 20 yıl geçiyor. Sinan'ın ilk heykeli Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nin bahçesine 1957'de açılıyor. İşte banknotlarımızın üzerinde de basılan Sinan resmi bu heykeldendir. Profesör Doktor Selçuk Mülayim şöyle devam ediyor. Sinan'ın kafatasına ne olduğu bilinmiyor. Ancak 1936 yılında Ankara Halk Evi'nde Mimar Sinan'la ilgili bir yıl dönümü kutlaması sırasında izleyicilere Mimar Sinan portresinin resmi dağıtılıyor. Bu resim kafasına göre yapıldı, doğru bir resimdir deniliyor. 1936'da kafatası Ankara'daydı. Ama nerede olduğu bilinmiyor. Şevket Aziz Kansu'nun ölümüyle birlikte izler iyice siliniyor. Kafatası mezarda değil, daha sonraki dönemlerde yapılan restorasyonlarda Mimar Sinan'ın mezarı tekrar açılıyor ve kafatasının yerinde olmadığı görülüyor. Yüzlerce kafatası ve kemiğin bulunduğu Ankara Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesindeki kafatası koleksiyonunu işaret eden Profesör Doktor Selçuk Mülayim, Mimar Sinan'ın kafatası bu koleksiyonun içerisinde olabilir. İnceleme yapılmalı. Ankara'daki kafatası koleksiyonlarında ölçü kontrolü yapılabilir.
Ancak Şevket Aziz Kansu'nun Sinan'ın kafatasıyla ilgili aldığı ölçülerin de elimizde olması lazım. Ben bununla ilgili bir belgeye rastlamadım. O kayıtlarda varsa şayet bulunmalı açıklamasını yapıyor. Antropolog Şevket Aziz Kansu'nun yine aynı dönemlerde başka mezarları da açtığını belirten Profesör Doktor Selçuk Mülayim, Ankara Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nde yer alan kafataslarının büyük bir kısmının altında kim olduğu yazılıdır diyor. Mimar Sinan'ın kafatasının kaybolduğu konuşulmaya başlanınca bir gazeteci komplo teorisini, merakların dikkatini herkese çeken malum en gizemli tarikatlardan birine çekmişti. Bu bağlantı onların ünlü bir dergisinin Mimar Sinan ismini taşıdığı için mi kurulmuştu yoksa başka sebeple mi bilinmiyor. Fakat Sihirli Flüt adlı operası baştan sona bu tarikatın sembolleriyle dolu, bu tarikata üye olduğu bilinen Mozart'ın kafatasının macerası da epeyce kafa karıştırıcıdır. Peki bahse geçen kafatası bu tarikatın bir locasında olabilir mi? Sadece Osmanlı'nın değil, dünyanın gelmiş geçmiş en büyük mimarının kafatasının böylesine tuhaf bir şekilde ortadan yok olmasını normal bir durum olmadığı açıktır. Sembollerinde bile mimarlık araçlarını kullanan bu tarikat ile büyük mimarın isminin kesişmesi tesadüf mü? Peki ne olmuş olabilir? Bu büyük dehanın kafatası neden tekrar yerine konmamıştı? İleride açılacak denilen ancak hiçbir zaman açılamayan Antropoloji Müzesi'nde gitmediğine göre nereye gitmişti? Mimar Sinan'ın kafatası bu tarikatın bir locasına götürülmüş ve halen orada tutuluyor olabilir mi? Dul Kadın'ın Oğulları kitabının yazarı Mustafa Yılmaz bu konuyla ilgili bir röportajında şöyle diyor. Tapınak şövalyelerinden bahsedilen tarikata uzanan gizemli örgütlerde yaygın bir kafatası inancı vardır. Mesela tapınak şövalyelerinde kafatası ritüeli var. Bu tarikatta yine kafatası inancı var. Mesela bir tarikat adayı tarikata kabul edilmeden önce bir odaya kapatılıyor. Tefekkür hücresi denen bir yer burası. Bu odada bir kafatası bulunuyor. Tarikat adayı kafatasıyla baş başa bırakılıyor ve bu gerçek bir insan kafatası oluyor. Mesela geçtiğimiz yıl ABD'de bir dava açıldı. Davayı açan ünlü Kızılderili şefi Geronimo'nun torunu Herrin Geronimo'ydu. Dava nedeni ise çok daha ilginçti. Torun Geronimo açtığı davada Amerika'da kurulu kafatası ve kemik tarikatının dedesinin kafatasını çalmakla suçluyordu. Suçladığı isim de Bush'un dedesi Prescott Bush'tu. Yani bu tür gizemli, ezoterik örgütlerde yaygın şekilde böyle bir ritüel var. Bizdeki sözü edilen bu tarikatta Mimar Sinan'a özel önem veriliyor. Mimar Sinan isimli locaları var. Mimar Sinan isimli dergileri var. Yine Mimar Sinan isimli yayın evleri var. Yani Mimar Sinan'ı çok seviyorlar. İşte bu noktada belki de sormak gerekiyor. Nerede bu kafatası? Tarikat locasındaki karanlık bir odada saklanıyor olabilir mi? Videolarımızın devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın.